Evet, herkese selamlar. Bugün ilk Firefly yerimizde karşınızdayız. Firefly bildiğiniz gibi gelecek vaden bir şirket ve aslında geleceklerinin belli olacağı gündeyiz diyebiliriz. İlk fragmandayız. Evet, siz de alayım. Hoş Selamlar. geldiniz. İyi geceler, merhaba. Bizi burada bu saatte izleyen 8 kişiye son büyük selamlar. Pardon, gece saat 3:20 ve 8 kişi. İyi, güzel gayet. Gerçek alfalar bu yayını izler. Abi, Ben direkt yayını veriyorum. üstümü verebiliriz. Sonunda Evet. doğru. Şu an ses nasıl boğuluyor? Çünkü çok ses çıkarmamaya Güzel güzel. Geliyor. Sunum nerede? Güzel. Mouse attım. Biraz yukarı çıkar. Dur. Tamam, onu bulayım ben. Kanka sen de istiyorsan işte bu kısaca anlat ki zaten aramızda farklı en iyi bilen sensin. Ee, Kısaca bir demo uç. Ee, içinde ama e, sadece bir simülatör değil, bu uydular olacak. Dream adlı bir uydu paketi olacak. Bunun içinde uzay yelkenlileri var. Farklı uydular var. Bunların hepsi kutsal yörüngeye sokulacak bu uçta. Genel olarak Daha, böyle. o zaman daha detaylı bakalım. Bir de geçmiş, geçmişten günümüze Firefly 2000'de şirket kuruldu ve dikkat ederseniz Firefly Space Systems olarak kuruluyor. Aerospace olarak değil, bana birazdan değineceğiz. Ardından direkt kuruldukları Floridadan bırakmak için anlaşma yapıyorlar ve Alpha'nın tasarımını yayınlıyorlar ki sağda da görüyor. Alpha ve Beta'nın tasarımı. Onların yüksek ihtimal şu an detayını göremiyorsunuz ama şimdi onu da göreceğiz. Gördüğünüz gibi şu anki Alfa'daki gibi motorlar kullanmıyorlar. Onun yerine Aerospike tercih ediyorlar zamanlarda. Birazdan daha yakından fotoğraflarını göreceğiz. Daha iyi anlarsınız. Aslında çok ilginç bir tasarım yani. Genellikle Aerospace görmüyoruz. Evet. Gerçi bunda da yok artık. 2015'te TR'yi ilk roket motorlarını test ediyorlar. Sağda gördüğünüz gibi 10 Eylül'de. Ondan sonra Alfa ile ilgili detaylar gelmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi 12 tane roket var birinci aşamada. Hepsi 170 ön ton ki bayağı iyi değerli yani. Aerospike toplama bakınca. Ve ayrıca NASA'dan da 4 fırlatma için kontrat alıyorlar ama bunları pek kullanamayacaklar zaten birazdan göreceğiz. O demin dediğim şeyler. En solda FR2 var. Onun sağında alfa, diğerinde de beta var. Gördüğünüz gibi. Aerospike. İşler biraz politik kısma geldiği yer. 2006'da Tom Marks için eski işvereni Virgin Galactic ona dava açıyor. Aslında 2006'da 2014 açıyor. 2006'da dava sonuç. Bu davaya göre Tom Marks Virgin Galactic'ten Alpha'ya geliştirmek için bilgi çalındığı iddia ediliyor. Farklı yollarda. Mahkeme bunu onaylıyor ve Firefly Space System tüm çalışanlarıyla çalışmayı durdurmaya bırakmak zorunda kalıyor. Ee, Haciz durumları vardı yanlış hatırlamıyorum. Yani işler bayağı sıkıntıya giriyor 2006'da. Yani direkt iflas ediyorlar. Evet, iflas ediyor. Ama iflas etmelerine rağmen o yıl TR2'nin 12 motorundan birini takıp gördüğünüz gibi test ediyorlar. Eğer her şey yerine gitseydi bunların 12 tanesini takılıp bir tane Ayrıcalıklar motor olacak. Ve fakat Kurtarıcıya geldik. o kurtarıcı geldi. Evet. 2006'da şirket battıktan sonra tam adını söyleyemedim bir zaten burada yazıyor aslında. E, Non-Sphere Ventures diye bir şirket, yatırım şirketinin kurucusu işe gördüğünüz gibi sahibi tacını da taktım. Max Polyakov kendisi Ukraynalı. Firefly Space System'ın tüm haklarını satın alıyor. Ve ondan sonra bunu Firefly Aerospace olarak 2017'de tekrardan kuruyor. Yani
Bu zamana kadar şirketin başında Thomas Markus'cu vardı. Fakat artık onun yanında biri daha var. Ve bu adam para babası. Yani ondan belki daha çok iyi etkisi var. Hatta zaten altta da göreceğim Finanse gibi, ediyor şirket. evet, finanse ediyor. Altta da gördüğünüz gibi riskli bir sistem olduğu için Ayrıcalıkları da iptal ediyor. Çünkü adam parasını buna veriyor. Yani riskli bir şeye de vermek istemiyor. Haliyle. Peki şu an hala baskın bir şirkette. Hala parayı o veriyor. Ayrıca bugün baktığımızda da Ayrıcalık yok. Belki Gamma'da yaparlar şey Ayrıcalık. Gamma'da zaten 2030'larda falan. Hala çok uzun, çok yolumuz var. Veya bilmiyorum, o detay yok ama. Burada da gördüğünüz gibi şirket yeniden yapılandığı yıl hemen motorları geliştirip testlerine başlıyorlar. Emin değilim ama yüksek ihtimalle FR'ye 1 ve 2'den devşiriyorlardır. Yoksa bu kadar hızlı yapamazlar. Aynen, bir motor geçirme için çok çok kısa sürer bunlar. Yani gördüğünüz gibi zaten çok ünlü zaten. Çoğu kişi bu motorun önünde falan fotoğrafını görmüşsün. Tim de dahil. O da bugün yayında zaten. Ve 2018 yeniden Firefly Aerospace olarak kuruluşundan bir yıl sonra Ukrayna'da, ki ilginç olmayarak, çünkü yatırımcısı ya da artık yeni kurucusu Ukraynalı olduğu için Ukrayna'da bir Ar-Ge binası açıyorlar. Bayağı bir. Ve orada çalışmalarına başlıyorlar. Ardından Ay'a yük indirmek için NASA'dan kontrat alıyor gibiler ama aslında almıyorlar. Aday oluyorlar. Bu, yani Ay'a indirecek, Ay'a yük indirecek uzay araçlarından bir, nasıl diyeyim, 9 tane uzay aracı ama bunların hepsi Ay'a indirecek. Birkaçı indirecek. O dokuzun içine seçiliyorlar. Genesis'te. Biz sağda da Genesis'i görüyoruz. Onun Şey, için Beleş'te benziyordu galiba. evet, benziyor. Bayağı benziyor. Ama yani Ondan türetildi nasıl? evet, bayağı benziyor ama zaten onun da tasarımı değiştiriyor. Yani aslında geliştirmeye devam etmesi için teşvik alıyorlar, 90 milyon dolarlık. Yani ve en altta da gördüğünüz gibi Van Mert'e çalışmaya başlıyorlar. Uzay fırlatma kompleksi 2'de. Burada da River'ı görüyoruz. Bu da yüksek ihtimal TR'lerden devşirme ama çok daha güçlü. 700-800 kilo etkisi sahip. Bayağı. 2019'da Cape ve Cape'le anlaşmalar yapıyor ve SRC 20 kiralanıyor, ki ben uydu görüntülerine falan baktığımda şu an pek orayla ilgilendiklerini göremiyorum. Galiba 2023'te ilk uçuşlarını oradan yapacaklar. Şu an daha çok Van der Merk'te takılıyorlar. Sebebini bilmem. Yani böyle istiyorlar. Gördüğünüz gibi bu da Florida'daki planlar. Evet, yine çok güzel bir fotoğraf. Bu da çok güzel yine bir video. Şirketin CEO'su yeni bir rokette reis. Biraz da uzun sürse daha eğlenceli olabilirdi. Ayak ama dengede duramıyor. Kullanmasını öğrenmesi lazım. Adam elinde RCS tutuyor. RCS'tir herhalde. Öyle bir şey var. Ve geçen yıla geldiğimizde birinci, ikinci ve aşamalar, trainingler, roketin tüm parçaları son yeterlilik testlerinden geçti. Van der Merk'teki rampa her haliyle tamamlanmıştı. Peki işte roket falan, o alttaki şey, her şey tamamlandı. Roket Van der Merk'e taşındı. Gördüğünüz gibi sağda. Fakat korona sebebiyle orada biraz beklemek zorunda kaldı. Biraz uzun beklemek zorunda kaldı. Ama şu an rampada. Hatta Evet. fırlatışını yenileyeceğiz. Yani gördüğünüz gibi ilk aşama o yeterlilik testleri. 2021'i geçti galiba. 2020'de de aynı fotoğraf koymuş.
yanlış yok. Ee, En üstte de göreceğiniz gibi yılın başında galiba 5 Şubat'taydı. Genesis'in tasarımını değiştiriyorlar ve Blue Ghost olarak yeni bir tasarımla nasıl sunuyorlar ve nasıl bunu kabul ediyor. Aya yük indirmek için kabul ediyor ve onlara 93 milyon dolar veriyor. Ki bu bayağı iyi. Ve Falcon 9'da fırlatılacak. Evet, 2023'te galiba Falcon 9 oluyor. Sonra beta ile falan gider. Ayrıca Stu, benim özel ve bitiremediğim Stu'ya da NASA destek vermeye başladı bu yıl. Ve onun dışında Alfa birleştirdi, rampaya geldi, VDR'ın stadiğini yaptı ve bekliyor, bekliyor. Yarım saat daha bekliyor. Bakalım. Yarım saat sonra her şey gördüğünüz gibi Blue Ghost. Tasarımı çok hoşuma gidiyor. Daha iyi yani. Nasıl daha çok beğenmiş Enes. Ya, öncekine göre bayağı değişiklik yapmışlar zaten. Evet. Gördüğünüz gibi o 2023'de rampada Van der Merk'te beklerken bol bol askerler. Tabii Van der Merk askeri bir olacak. Aslında Florida da askeri bir ama keyifler bu daha askeri gibi bilmiyorum. Burası tam merkez böyle. Yani bu da O2's 3%. 15. gördüğünüz gibi en solda rampada dikey hale getirilirken sağda da statik ateşim var. Ortada da Nala var. Da uzay köpeği Nala. Bayağı şirin bir şey. Evet. Ya nala ya. Allah adam. Allah. Evet, sadece stick ateşimi dedin işte. Bir hafta falan olmadı da olalım. Aynen. Ne? Daha bir hafta olmadı olalı sanırım. Bilmiyorum. Ama bir buçuk en fazla. Bir hafta oldu. Olmuş söylemez. Bu arada fark ediyorsunuz bakın üstünde anka kuşu var. Evet. Bu Firefly'ın yeniden piyasaya gelişine simgeli. Güzel detay. Su evet. Ya su tasarım Hayır. Demin şey mi demeye çalıştın? su Sesim Ses tasarım denedim. ya, söyle. Evet. su tasarım benim pek böyle ne bileyim çok gözüme yatmadı gibi ya. Oğuz'a bir şey sormuş. Oo. Firefly'ın Doglay'ın mevzusu ne oldu diye. Balkon burada mı ya? Çok güzel. Patron Firefly'ın chatte. Doğuş'un mevsimi yalan. Yok, pek hatırlayamıyorum. Neydi? Ama pek olumlu bir şey yok. Tweet atmışlardı galiba onunla ilgili. Aynen Dörtmeyin ben de öyle ama hatırlıyorum. neye Ama götürmüyorlar? şakasına herhalde yani. Herhalde ödeme seçeneği gibi bir şey yapacaklar ona. Bilmiyorum. O zaman kimin yayınına verebilir miyiz bilmiyorum. Hiç bakmadım. Roketi gösteriyorlar mı? Vereceğim birazdan. Verdim. Bu arada çok temiz veriyorlar. Hayalin gerçek oluyor Emir. Evet bakalım. Oo. Adamlar yapmışlar. Yeşil, siyah dem. Şu yakıt tanklarının belli olma olayı çok hoş ya. Evet, evet.
Yalan yok, hatırlamıyorum tabii. Bu arada değil, gelebiliyorsan gel. Chat'tesin. Burada da görmek istedim. Chatten bir soru var mı diyeceğim de zaten 9 kişi var. Ne kadar soru olabilir? 24 dakika kaldı ve hala hold yok. Bu iyi. İyi. Yani Astra'da birkaç kez hold olmuştu zaten. Bayağı bol bol. Evet. Olacak gibi. Peki Emir şeye ne diyorsun? Şu üstündeki güneş yelkenlisine. O bayağı iyi yani. Üniversite yapıyorduk yani. Hatırladığım kadarıyla ikinci yarışmanın atmosfere daha hızlı girmek. Aynen. Bir saniye. Hemen gideceğim gel. Okey ya. Chatten kimse yok mu ya yazıyor? 10 kişi chat 10. Ay, Yani bu saatte kimse kalkamadı herhalde. olanları yazsın abi. 9 kişi Evet. sesini duyuyor. İzleyenler belli etsin kendini. Evet. Bu arada özel Patron iş geldi. Dur geldi dur dur. mi? Patron geldi. Heh. Dur mantıklı. 38 dakika şey oldu var mı? Ben tam bakarım. Yok. Teşekkürler. Gecenin bu saatinde yayınıza geldi. Ya aynen bak şimdi hatırladım ben de. Ama Doğuyor olayı bir tık fazla erken kripto paralar için. Yani o algısına denk geldi. Yani şimdi şey de olacak. 2023'te ya da 2004'te This is a really good thing that I want to bring up from Yayının sesini biraz kısabiliriz. Aynen Tim baskın yaptı. Bir anda. Kamera biraz kalitesi mi farklı, renkleri biraz ilginç gösteriyor. Sanırım Wonderberg'in havasında var o. O da oldu. Statik videosunda da biraz böyleydi. Evet. İçerik videosunun kalitesi bayağı kötüydü ya. Bir süre değil. Bayağı bir süre değil. En son cumartesi denmişti ama o da olmaz gibi. Ama hangi Bu cuma? arada Tim'in yayını çöktü. Çok Evet, çok
derken kamera gitti. F. Geri ver ya. Firefly vermiyor mu görüntüyü? Niye böyle oldu? Firefly veriyor zaten. Sıkıntı yok. Görüntü Firefly veriyor. Geri gelir merak. NSF'in yaptığı Astra yayını biraz daha şeydi, böyle görev kontrolüyle beraber. Yani daha profesyonel gibiydi bence. Orası öyle, orası öyle. Neyse zaten bir şirket gibi bir ekip. Yani evet. Teşkilatı. Hani burada sanki Starship yayınlarını veriyormuş gibi. Yani evet. 8 saat fazlaydı, bir de yani uğraştığı şey de zordu. Doğukan. Sonuçta KSB'deki en büyük çalışlardan birini diyoruz. Yol. Görüntü geldi. Biraz daha düzelmiş gibi kamera. Aynen. Hava değil. Onu düzelttiler herhalde. Ama bilmiyorum, o hava daha bir kırmızı gibiydi. Pembe gibiydi, mavi. Kamera ile ilgili bir şey muhtemelen. Yani. Abi adam ya. O karbon kompozit yapısı. Yörüngenin alüminyum duvarda materialleri. Anka kuşu. Aynen, özellikle üstündeki işlemeler. Ama Güzel. fairing bence tüm olayı bozuyor ya. Yüksek ihtimalle zaten onu karbon kompozit yapmak istemiyor. Gerek duymamak. Gerek yok. Hem o açıdan bozuyor hem de şey kanka. Tasarım açısından bütünlüğü bozuyor. Yani. Ama pek onu takmak gibi. Bu arada sanırım Peki. sonraki uçuşta şey olmayacak. Anka kuşu olmayacak. Olabilir. Peki Alfa'yı ilk ne zaman kurtarırlar? Hiçbir zaman. Bilmiyorum. Öyle planları yok muydu paraşütle kurtarma? Var ama tarih yok, detay. 28 metre yalnız toplam roket. Kolay değil. İlk aşama zaten kaç? 22-23 metre falan. Yok. 20 metre vardır. Ya da 17. 17 değil o. 17 elektron, bu kadar bir şey. Hala hold yok. Bayağı ekliyoruz. Hold olmaması şaşırtıyor biraz aslında. Ama öyle çok fazla son çıkması lazım. Yani, sorun yokken hold vermeleri saçma. Belki verirler zaten. Go no go. Belki yok. Oo bak bu açıdan. Yani biraz Bakalım roket üstü kamera gelecek mi? Kalite çok değişiyor. gelsin ya roket. Tamam. O kesin gelir. Yani güzel açılar verirler umarım. Katmen de şey diyordu. Çocuğumun öğretmeniyle bir görüşmem olacak inşallah, ertelenir diyor. O da tabii Kaliforniya'da yaşadığı için bu platformları görebiliyor. Shit. Ya çok kötü tesadüf. Ama şu an galiba orada saat akşam 6'ya geliyor. Yani biraz ertelenirse güzel bir platform olabilir. Ama olsun. Ertelenmez. Aha. Ha şey kayıt veriyorlar. Eski videolar. Ama 15 dakika kaldı, şaka mı? Hala vallahi gidiyordum. Vallahi gidiyor yani. Erteleme yok hala. Sanki operasyonel roketmiş gibi uzun zamandır. Her şey- sağlam gidiyor. Yani yıllardır uçuyormuş gibi hazır. Yani Hadi aslında bakalım. bakın diyor. 2014'ten beri altyapıda çalışılıyor. 2016'dan beri, 2017'den beri genel olarak üstünde çalışılıyor. Yani
Astra'dan da atmak. Ayrıcalıklar tasarım olsaydı yani Yani gerçekten güzel olurdu. eninde sonunda Gerçekten. yapacaklar. Gama'yı yapacaklarsa yaparlar. Ama Eninde sonunda. olmaz ya. Gama sallamam. Bence olur. Bence olur. Hadi bakalım. Daha çok şey olur gibime geliyor. Eğer öyle bir şey para dökeceksen TRR gibi bir şey yapabilirsin. Çünkü tim adam. Bak bunu NSF demedi. Demedi ama biz yine neden yaptık, o ayrı bir konu ama tim demese yine biz yapmadık. Ama timin böyle bir şey demesi. Ama korsan olarak. Korsan yayın. Yok da ninja yayıncılıktı pardon. Düşünceli adam ya. Ayrıca bir de bunu özellikle İngilizce konuşamayan izleyiciler, İngilizce bilmeyen izleyiciler için yayınlayanlara özellikle siz yapın. Yani burada kastettiği kısmen siz. Böyle demesi harbiden adam. Kim adamdır. Adam abi. Gerçek Team Splash işte ya. Bu arada Roket'e bu açıdan bakınca niye donmuş gibi olmadı? Evet. İlginç olmadı. Harbiden. Şey yüzünden mi acaba? Etiket yüzünden mi? Olabilir. Diğer taraftan donmuş gibi gözüküyor. Oy. Bu kamera- fırlatmada mükemmel olur. Ha, o Bir şey şey mi tamam. acaba? Test kamerası. Ya ben şey sandım. Rampanın en aşağı sandım. Yok. Yazının bulunduğu yüzeye özel bir kaplama yapılmış, dışarıdan nem tutmuyor gibi demiş Oğuz abi. Ki gayet mantıklı öyle bir şey yapılması. İkinci açıdan Bu arada şeyden de bahsedebiliriz. Percy için ilk örneğini aldı demiştik ama şu an Evet, örnek gitti. Ne oldu, nerede belli değil şu an. örnek gitmedi. Muhtemelen Yani açı yüzünden öyle yani umarım. yani düşürmüş olabilir mi acaba diyeceğim. Konum değişmedi. Evet, eğer kaya buharlaşmıyorsa hayır olmaz. Çok yumuşak olup dağılmış olabilir. daha kaybederse Ama da olsa görürüz. Yine içinde kalır. Zaten teyit edecekler yakın. Kanat. bayağı iyi olur. Kanat. Kanat kesinlikle. Kanat kameralar olur kesin. Hadi be oğlum bir uçtuğunu görelim. Bu arada şu yeşil ateşi bir araştırdım. Motor karışık mühendislik şeyleri geçersek eğer daha basit olması için ateşleme sistemi daha karışıkmış. Bu yüzden daha artı bir sıvıya ihtiyaç duyuyor. Ne kullanıyor? Sanırım bor mu kullanıyor? Öyle bir şeydi. Borlu alüminyum olması gerekiyor. Aynen. İkinci aşımı da varmış bu. İkinci aşımı da öyle. Evet. Benim burada zaten sorum şeydi, neden kapanırken de kullanılıyor. Kim nereden cevap vermişti, o da bilmiyorum. Kapalı gibi. Yani motor kapanırken de yeşil oluyor. Sorun o. Teyit edeceğim demişti ama cevap vermedi herhalde. Kolpacı ya. Cevap Öyle falan vermedi. kaldı. Ayıp. İnsan gider Thomas Markus'ça falan sorar. Belki bulamadı. Yani şirketin CEO'su da bilir. Vallahi 10 dakika kaldı. Artık.
arada Tim'in görüntü kalitesi çok kötü. Yayının roketin mi? Evet. Daha bir görüntü kalitesi olabilirdi. Muhtemelen bu Firefly'ın kamerası. Kameraların fotoğrafını çekmişler. Bugün böyle küçük minik böyle kameralar var. Roketin etrafında. Daha iyi kamera olmalı. Biraz daha gelişmiş kamera olabilirdi. O zaman daha Oo, bu açı yakın güzel. Bak bu açı vardı. Bu arada roket bildiğiniz çölün ortasında. Kaliforniya'nın bir çölü burası. Kıyı ve çöl ama. Yani etrafında hiç ağaç yok. Florida'dandır. Yani köprülerden yerel. Çok hoş olur ya. Çok hoş olur. Güzel attın. Evet. Tamam, şimdi o işler değişti. Bu küçük kameralar Bak bunlar. burası işte. Daha eski yerlere koyabilecekler. Ucuz oldukları. Her yere koyarlar. Kesinlikle öyle de. Belki daha sonra olabilir. Muhtemelenleri o kadar yakına dayanamadı. Aynen, bak o da var şimdi. Gidip böyle normal bir kamera koyamaz. Bundan sonraki yayınları da mı acaba evde astronot yapacak? Yani ben beklerim. Neden? Yani olabilir. 8 dakika. Emir. Hadi Kaç bak. aydan beri Firefly Gangs'in? Bilmiyorum. Oldu bayağı. O kadar uzun süredir beklediğin an 8 dakika uzandı. Ve Aslında umarım patlamaz. Umarım patlamaz. Of. oldu. Yani ikinci aşamada başarısızlık olsa o kadar üzülmem. Ama ilk yani kalkarken Ben falan patlarsa çok üzülürüm. Bak, aşama ayrıldı. Motor ateşen her şey yerine gidiyor. O zaman başarılı. O zaman başarı sayarım ben. Evet Çünkü yani oraya kadar gelmesi bile zor. evet. bu açının kalitesi kötü işte. Bu açı nerede kamera anlamadım. Orada kamera hava falan farklı gözüküyor. Baksana. Her şey daha pembe gözüküyor. Bu kamera istedik, ateşli bir görüntüsünü aldığımız kamera. Doğukan yüksek versiyon rüyalara dalmış bir şekilde rüyalar aleminde geziyor. Yayını geçtim de fırlatışık geçirecek diye ben onu üzülüyorum. Harbi. Dur bir arayayım, son bir umut tekrar. 9. kez. Güzel yani. Güzel yapıyorlar. Bu yeni ikinci jenerasyon uzay şirketlerinin hepsi bunu yapabiliyor. Bu iyi bir şey. Yani evet. Zaten şirketlerine yetiyor. O kadar milyon abonesi var adam. Daha ne kadar reklam yapabilir. Relativity'nin yayını yapacak kimse kalmadı. Herkesi Bulur, kaptılar. bulur. Bu arada galiba aynı şeyi veriyor. Kimin Videosundan mı? aynen küçük uyduk yazısı Evet. videosundan kesit veriyor.
UÇ'ye relativity yayını yapacak. Ya da Okan için Keşke. üzülürüm. Aga. Bir 5 dakikalığa gideceğim bir dakika. O uç sırasında sorun olmaması için. Biraz hasta olduğum için durmadan burnum akıyor. Sorunlar. Yayının sesi açık değil mi? FTS confirms that FTRs are active and ranges transmitting check channel 4. Note, the ARM enable 2 command must be received by the ESAD within 30 seconds of receiving the ARM enable 1 command. FTS, send ARM enable 1 command to all ESADs. ARM enable 1 command being sent in 3, 2, 1, mark. FTS, send ARM enable 2 command to all ESADs. ARM enable 2 command being sent in 3, 2, 1, mark. FTS, confirm when all ESADs are enabled. All ESADs are armed. FTS is armed. All right, we can check that one off. 3 minutes, fuel bleed will begin. Okay. So the next thing on our list, they will actually do an engine gimbal check here in about T-2 minutes, if I remember right. We won't be able to show you that, but we will give you confirmation hopefully over the next. Buna baktık mı? Yayın 30 saniye geçme geliyor. And they'll also do a go for launch here. They'll do the go for launch at T-2 minutes. So Oğuz abi. we'll listen into that and hear hopefully from launch director Adam Oakes that everything is still good to go. That is kind of the final thing. Like assuming it's all good to go from here, they're gonna light this candle in just 2 minutes. LCC on CD1. T-2 minutes. Let's go. Vallahi gidiyor adam. Go. Hold çok aynen. Yayın 30 saniye geç mi geliyor ona göre Oğuz abi. Vallahi Steam yerde gelmiyor ama T-2 minutes. Steam yerden YouTube arasını bilmiyorum. Yes, final check. Steam yerden YouTube arasında ya benim Steam yerde ekranım telefon YouTube arasında birkaç saniye var. Final Adam ya. for launch. Chief engineer. Send it. Launch director. Go. LDA. Thank you. Evet, go'lar geldi. 3.9 to 29. VC verify alpha transitions to autonomous mode at T-30 seconds. To stop the count, operators declare abort, abort, abort on CD1 and VC will abort the auto. Abort mu dedi? Abort 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 dedi ama. Abort mu? Hayır. Gerisi devam ediyor bir şey yok. Abort yok. Yanlış mı yok? Sıkıntı yok. O zaman biraz sesini kısıtıyorsan birazdan kısa olabiliriz. Yaklaşık bir dakika içerisinde. Kısıt nereden geliyor? Aksiyon ateşi. Yok, patlama görmeyelim de. Oğuz abi canlıya basabilir misin? Canlı. Görsek de güzel olur aslında biraz. İşte üzücü olur ama ya Firefly'a. Hadi bakalım 30 saniye. Abort falan yok oğlum. Gidiyoruz. Roket kamerası. Motor kamerası. İşte bunu sevdim. Çok iyi oldu. Hadi bakalım. 5
10, Hadi. 8, 7, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 4, 3, 2. 1. Hadi. Hadi. Lift off. Hadi. Hadi. Yap. Abort. Normal olur. Abort mu abort yok mu? Nasıl? Abort da bir ateşleme bile olmadı. Bilgisayar. Olur ya. İlk fırlatması lazım. Yani. Bir şey diyeyim. Daha vakitleri var. 8'e sabah 8'e kadar. Benim yok ama. Tabii senin yok. Hiçbirimizin yok ama bekleyeceğiz. Plan bu atıştan getiriyor. Now, just a little heads up, guys. Friendly reminder here that this vehicle, they do have a 4-hour launch window, so it's not over yet. They had something similar to this when they did their static fire. They actually were able to get 2 static fires in during their window. So, And work. so we're gonna listen here. Şimdi yine sabah 8'e kadar bekleyecek miyim? Firefly tweet attı. We're gonna let them Evet, work ne the diyor? issue here, and we Beta için bekleyin diyor. on anything official if Peki. there's a chance to İnşallah reset today, which we herkes there, again ederse there might be a yarından chance to gelirler. reset. Andrew, when you get a second, go ahead and put abort on the T plus clock. But yeah, that's Veya 20 dakika obviously falan eklesinler. again, this is completely, frankly, expected on my end. Could be a couple things that they need to just kind of tweak. Güzel They gidiyor want dedik ama you don't want to just send Yani, abort geldi. if there's anything 20 dakika falan eklesinler var ya. must have seen something that Evet. didn't quite look right. Ya, abort. They're going over all of their go over everything and see if there is a chance to recycle today and go for a launch opportunity again. Again, remember there is a 4-hour launch. İşte şu Hala benim. anda hala vakitleri olduğunu ve ekibin bugünlük bu kadar mı olduğunu yoksa devam edeceklerini karar vermeye çalıştığını söylüyor. İnşallah devam eder. Veya diyorlar ki 10-15 dakika sonra yapalım. İnşallah hemen etsinler yani 5-10 dakikada. They actually need to defuel the rocket and go out and tweak on it. That will be likely a scrub for the day. But if the vehicle's fine and the systems are good, ama uyuyorsanız şu an biraz beklemenizi öneririm. Harbi yön ertelenirse Doğukan mutlu olur herhalde. From them as soon as we can. But in the meantime, this is why it's fun to be able to have Anıl da you guys mutlu olur, izleyebilir belki. like you. So yeah, so everyone just Anıl sınavına çalışsınlar. Yani yarın ertelenirse Cuma akşamı. Cuma sabahı yine olur herhalde. Cumartesi sabahı. Evet, cumartesi sabahı. Most flown rockets in existence will still have things happen like this as well. So yeah, we'll just give them a little bit of patience. Bu yayına konuk gelince ertelenmesi And hope that they can, you know, maybe reset for today. lanet bizde. Diğerine gelirsin. O zaman bilmiyorum. I'm just getting confirmation here. Hala gelmedi karar. Okay, we just got official confirmation that they are recycling and going for another attempt. Now we'll update the clock here. Evet. Nice. Hadi bakalım. Hadi. 8'e kadar bekletmeyin de. Hadi. İşte şu anda da şey oldu. Yani bugün tekrar deneyeceklerini söylediler. We'll get back in once we get as soon as we can. I'll probably take a quick little break, and then what I'll be able to do at that point too is hopefully get a little bit more information for you guys, and so we can update you guys. But then we'll answer a bunch of your questions. So you guys have been awesome. I like that you that again Firefly's trusting me to just answer questions on the fly. Super cool. I love that they're just basically treating it as my stream, and they're just allowing us to see it. So again, thank you Firefly. You guys are awesome. So that being said, I'm just going to take a real quick little break while we wait to hear about the recycle and while we await a new T0 time. So don't you go anywhere. We'll be right back. Firefly is growing very rapidly. We're looking for new team members that are Kim gitti, biz kaldık. Evet. Scott memnun da istediği oldu. Going to space is probably about the hardest thing you can do. Evet. And achieve it, you've done what is seemingly impossible.
İnşallah. Bir daha da boşaltırlar. Putting it together, you have to engineer all the pieces, parts, put them into assemblies, and test them for the first time. You have to solve problems that none of us have Saat solved. kaçta deneneceği henüz belli değil. Firefly's goal is to build a rocket that can get small satellites to space. The kind of people I'm looking for here at Firefly are people that have fire in their belly, that have a passion for space, but not just that, the people that have distinguished themselves in their career in academics. They know their subject. They're serious people who like to get things done. I'm not really hung up on getting people that are experts in rockets right up from the outset. I want people that are very technically astute and have a passion for space and can learn the things they need to know to build rockets. The challenges and problems make you dig deep. Onu şu an kimse bilmiyor. Çünkü abort. Abortoğlu'da yeni saati bekliyoruz. Bugün içinde olacak ama saat belli değil. This place is fast paced. You always have your next goal. We are always hustling. Doğukan bu gecelik adios oldu ya. Leadership role in a company right from the outset that you wouldn't get in a larger company. Space has always been intriguing, but what's unique about this time now is that there's big business to be had in space. Its estimates are on the order of $3.2 trillion in revenue by 2045, dwarfing any other business. Final configuration. Operator, please check NPTO1. Everyone at Firefly is partially owns the company. So if you come to Firefly, you'll get equity. If we become wildly successful, Emir aklıma şey geldi. Acaba Uzay'a şu ana kadar harcanan her bütçeyi hesaplayabilir miyiz ki? Yani şu zamana kadar ne kadar harcanmıştır? Yani uğraştım ama yaparım ya. Firefly is in a stronger position than it's ever been. Yıllara göre Yani biraz uğraştım. Biraz fazla uğraştım. son yıllarda bunun grafikleri var ama hepsini tek tek toplamak gerek. People are the most important thing at Firefly. You know, I'm the CEO, but I'm out in the field working with the team on building the rocket engines. We're just a bunch of guys and gals trying to do something amazing. You won't find hierarchy here or a lot of roadblocks or bureaucracy. The culture is very sort of family-like. Biz bunları anlattık. Vallahi 1'e kadar uyanıktı. Firefly is great because you really feel like that you're putting your personal like touch on this vehicle and on this. Evet işte asıl sorunu. Asıl sorunumuz o. Just an amazing feeling. Ama Amerikan belgelerinde yazıyor yani eğer bir şey yaparlarsa ya da bir rapor bulabilirsek yıllık bir rapor ya da NASA'nın ilgili bir rapor oradan bulabiliriz kolay bir şekilde çünkü yazıyor. Ama sadece NASA harcamıyor ki, Amerika harcamıyor ki. İşte NASA'yı buluruz da sonrasını ben bilmiyorum. Yani Rusya var, Çin var. Çin'i asla bilmiyoruz zaten. Çin'i bilmiyoruz. Fiyatını bilmiyoruz. Sadece mesela bir bütçe verdiler. O kilometre boyutundaki uzay aracı çalışması için ön tasarım araştırma bütçesini verdiler bir tek onun ilginç bir şekilde. I will try to do everything in my power to get to as many of these questions as possible, but with the amount of people watching right now, we probably won't be able to keep up with everything. We definitely can't keep up with everything, but if we have good questions, they don't have to be super chats, guys. We put up lots of just regular chats for you guys. If it's a good question, we'll try to get to it. But yeah, I really enjoy the fact that we are able to just kind of hang out with you guys together. So it feels like we're all watching this together. So there was a chance for a little while. I was working on trying to do this in person. Unfortunately, I'm still recovering from COVID. Neymiş? Sen bunu biliyorsunuz. So that being said, soruyu tam anlamadım. Tekrar yazabilirsin. Daha güzel.
out there in California that are buddied up, parked around Vandenberg Air Force Firefly yine tweet attı. So hopefully there's people that are there to Mühendisler şu anda ilk denemeden itibaren zemin ve araç verilerini inceliyor ve yeniden deneme operasyonu olasılığını değerlendiriyor demiş. Hala herhalde bir karar vermemişler. The launch window, so they have plenty of time left. So so just to confirm, önümüzde de the company is in Texas and they do their testing. Their headquarters is in Austin, but they are launching out of Vandenberg Space Force Base in California. So they're launching on the West Coast. So bunu derken kendisinin de uyanık olması. this is a good question from Crypto. Are there engineering camps so we can see the rocket after T plus like 100 seconds? We actually do have a onboard camera that we will be able to show once this vehicle leaves the pad. That is something we will be able to show for you guys. And the other fun thing about this too is, again, that we have the awesome tracking camera assets from Vandenberg Space Force Base. So we will have some of the best telescopes in the world pointing at this vehicle, and we are able to share those views with you guys. So so stand by. Again, hopefully if this thing does happen to go off today, we will be able to show you all of the normal views plus Ne var aklında? any rocket launch to have moments where you're not over top of a ground tracking station. So therefore there are moments where you don't have video link and data. So so during those periods, those are known loss of signal pockets, basically known blackout periods. So we'll let you guys know about that if that is if that actually is a thing. This is from NASA Spaceflight. Our president NASA Spaceflight. I just wanted to pull this up, saying Buran was better than Shuttle because of Energia. And I would agree with that. Bu tartışmaya girmeyelim, hayır. Her ikisini çıkamayız. Evet. Buran mı? In my video, Shuttle mı? entire history of Soviet rocket engines. Emir, bu soru sorulmaya ilk de gitti çok iyi. Bilmiyorum, keyfine göre şapla gönderir ya da Buran. Ben de kesinlikle. Buran biraz daha uçsaydı o zaman şey olabilirdi. Yalnız fiyat çok çetrefilli. I will put the chart up on screen for you guys as we kind of talk about stuff. So you won't be totally left in the cold because otherwise 350 milyar dolar az bir para değil. He just sits there talking to you for an hour and a half, even as a perk, but still that would be. I don't even think I could do that. So, all right. Let's see. This is a fun one. This is from astronaut candidate Arthur Channel. This is çok pahalı be ya. Çok pahalı ya. At Beckman Middle School. Burada niye güzel butonun falan da. 350 milyar dolar nasıl yaptı? O şeyi nasıl olarak pahalı yapabildiler hala anlamadım. Saat belli olmuş. Evet. 4.59. Michael Baylor atmış. Bir saat daha buradayız. Evet. Ne güzel. Scrap'ın sebebini biz de bilmiyoruz. Ama roketin ilk görevi gayet normal. Evet, biraz what the fuck'lık bir durum var. 5 dakika. Emir Rus motorları konuşalım, hiç bilmez başka türlü. Ama sorun ben hastayım. Ne korkuyorum. Sıkıntı hem hasta hem uykusuz. Allah, uykusuzluk. Biraz yayını ara mı versek bir şekilde bilmiyorum. 45 dakika ne yapabiliriz? Back to T-44 minutes and counting. That's not bad. That's a pretty quick recycle. That's good for those of us that are spaceflight fans. Again, for those of you, if you've been around before, watched rockets launch, especially test flight vehicles and first launches, I'm looking at you, Starship. You guys know what it's like sometimes when you're just waiting, going, is this thing going to launch today? And just kind of those ups and downs. But you know that sweet and the büyük bir hata olur. Sweet and salty? No.
sweet and sour. There you go. You know, you have to experience the sour in order to enjoy the sweet. So sometimes having a vehicle scrub and kind of your emotions a little Sana bit. kalmış biraz da. Lording. That's at least for me. I know that's true for me. Like I have been to, I think the one that was maybe the ultimate for me to see in person was EFT-1. It was the first time that that NASA's Orion capsule flew on top of a Delta IV Heavy rocket out of Kennedy Space Center. And I think it only actually scrubbed one day. But that reset, I mean, it was a Peki Emir, şeyi biliyor musun gerçi? Onu biliyorsun da RS-25'in patladığı bir tane şey test. Oradaki sebep neydi? Hatta bir video vereyim ben direkt. Tam olduğunu bilmiyorum. Ama yanma odasındaki bir dengesizlik olması muhtemel. Yani. Muhtemelen bunu çok kişi görmemiştim o yüzden ama gerçekten çok güzel bir test. Zaten nozül direkt ben patlıcan diyor. Aslında ilk RS-25'lerden biri yani onu düşünürsek gayet normal. Yani böyle bir gidip geliyor. Pompalar boş oluyorlardır. Ya da injectable değil de yani akış düzenli olmuyordu. İyi yapıyor, az yapıyorlar. Evet. Direkt şuradan patlıyorlar. Hatta bu test sonunda çok üstte kaldı. Bulabilir miyim? Hiç fikrim yok. Aynen buldum. Motorun son hali bu. Buradan buraya. İlginç. Bak aslında bu da güzel konu. Vernier. Vernier mi gimbal mı? Zor bir soru. Kolay yapacaksan, kolay motor yapacaksan vernier. Yapmayacaksan yani vernier yaparsan gimbal yapmaya gerek kalmaz. Daha basit bir soru. Almost 28,000 kilometers an hour, 17,500 miles an hour sideways in order to actually get in orbit, because you have to, think of it like a, if you launch like if you threw a football, it's kind of going to go up an arc, but if you want to throw it further, you need to get a lot more velocity and it will arc. And then you just think about the faster you're making something go, the further that arc. Umarım sorunu çözdükleri için geri sayım yapılıyordur. And assuming you're above the atmosphere, yoksa deli yapmak lazım. Diğer birisi. Yani tekrar bir scrap olmasın da. That's the general concept, but as far as things like levitation, like magnetic, frames or having something throw a rocket, you just look at what. Aynen bakın burada şey var. Aslında bu da çok Rusların kullandığı teknik doğal olarak Çinlilerinde. Gimbal yerine 4 tane daha nozül ekleyip böyle şey yapıyorlar. Nozül diye bunlar motor. Motorun hangisi olduğu da karışık. Aynen. İsmine falan bakmıştım da 2-3 tane farklı isim çıktı. Çok zor bunu bulmak. Bayağı zor. Paylaşan kişi de kendisi de bilmiyor. Aslında bu sistemi kullanmak mantıklı ama yani gimbal yaptığın zaman tüm olayı tek bir yere toplamış oluyorsun. Tabii motor daha karışık oluyor. Long March 3B'de kullanılıyor diye biliyorum. All of these things. Imagine having to get trucks up a mountain every time you have to launch a rocket. Like it'd just be a logistic nightmare. There's a lot of these considerations, and at the end of the day, the general consensus for everyone is it's just a lot easier, a lot simpler to just launch at sea level, even though you're not getting that extra bit of vacuum optimization out of your nozzles, and you're not getting any extra velocity per se. But that's so it looks like we may need to have you guys. You guys might need to refresh. Some of this could actually be on YouTube. And we've had this happen before. Where YouTube, the stream aggregator on YouTube, actually kind of lets us down. And this could be one of those days. I was actually having problems with YouTube earlier, on my phone even. So who knows? Refresh the screen here if you guys are having problems. It might be on YouTube's end for once, believe it or not. But yeah, you never know. All right, so let's keep going here with some of you guys' questions. This is a good question here from Eric. Saying first off, thank you very much.
What sort of payloads is Firefly expecting to fly in terms of weight and size, and how does this compare to other providers? So again, we did a video about this here recently. So they can, so Firefly can launch to a sun-synchronous orbit. It can launch 630 kilograms. Now, if they were to launch just to LEO, like a more of an equatorial orbit, they could actually reach. They could do a full ton to orbit. They could do, yeah, which is pretty impressive. But they are limited to 630 kilograms. But that's still a lot. That's bigger than everyone else that has flown to date so far in the small sat launch industry, or has even attempted to fly, including what Astro's currently flying, what Rocket Lab's currently capable of, and what Launcher 1 is currently capable of. So again, going to sun-synchronous orbit, which is basically like a polar orbit, it can do 630 kilograms as opposed to Launcher 1's 300. Rocket Lab at that is 200 kilograms, and Astra currently is, I believe, 50 kilograms. I believe 50 kilograms, but I feel like they actually, that might be just LEO. They might be slightly, but I think it's about 50 kilograms. So it's actually a pretty good size. You can launch pretty decent sized small, not just CubeSats, not just, you know, smaller 1U, 2U CubeSats and stuff like that, small sats. You can actually start getting into, like, yeah, the bigger size small sats, like, which is really cool. So they are tapping into a slightly Tamam, madem konuşacak konu yok. launch industry, and they can also stack multiple satellites inside of their fairing and launch multiple small Neyse konuya gelelim. 10 Konuşacak dakika konu kaldı. yoksa o zaman şey yapalım. Şimdilik çıkalım. Yayını direkt şöyle ekrana verelim. 15 dakika falan tekrar geri döneriz. Tamamdır. Fly it and do it again every time. What's that actually cost us? How do we make that profitable? And most importantly, where are the customers at? How many customers are there for our capability of rocket? It doesn't make any sense to make a bigger, more powerful rocket if there aren't those demands and payloads. At the end of the day, sometimes just the bottom dollar matters most for some people, as opposed to capability. If you're not fulfilling that capability, why build it bigger, right? So, so that's what all of these companies are kind of working on doing, is finding that sweet spot. Again, one of the things that I like about what Firefly did is the Reaver engine being relatively simple. It's simple and it's elegant and it's very few parts compared to a traditional gas generator or closed cycle rocket engine. But you know, they still had to work some magic, like I was talking about earlier, because it is tap off. They had to make sure that the turbine can handle the main combustion exhaust, which is, they probably worked a little bit of magic to make that happen. But at the same time, at the end of the day, that's probably a relatively easy engine to work on and produce and go through the testing campaign. It's relatively small. It's extremely powerful. Its thrust to weight ratio is probably pretty great. The specific impulse of them, the sea level one doesn't quite reach 300 seconds of a specific impulse, but the Lightning gets, I think it's around 330. So again, you lose a little bit of efficiency when you actually do the tap off cycle, but it's, as far as being simple and easy to manufacture, without having to worry about a pre-burner and all that stuff, it should be a really good idea. So yeah, I'm excited about that. So 322 seconds, says Flo in a vacuum. Thank you for reminding me. Let's see. Yes, sorry about, there appears to be some sync issues with my audio and video. We'll see. We have kind of limited capacity at this point. There we go. We're seeing some big puffs of gaseous oxygen. That is probably good signs of, you know, the recycle going forward. So, like we said, we actually do have confirmation that the T0 is still up to date. And again, they are targeting 6:59 Pacific time, which is 1:59 UTC, for this next launch opportunity. And another reminder, they do have a full 4-hour launch window. So they, as long as they don't run out of fuel, because every time you do retop off a rocket, you typically have to pressurize it and kind of continue to load it. So there is, but they can sit there generally pretty happy, fully fueled, especially RP1, no big deal. Liquid oxygen, you might have limited, finite amounts of liquid oxygen available, as we are kind of hearing some of that. So let's see, this is a good question here from Shikamu1 saying, could Alpha send things to the moon or Mars, or will we need to wait for version beta to fly? Absolutely, a small sat launcher can send things to the moon, 100%. Can't send big things to the moon, but it can send stuff to the moon. Again, the Rocket Lab's Electron is actually already flying something to the moon, supposedly really soon. I think that's supposed to be here either this year or soon next year. But that's a small rocket, and that can actually get something to the moon. Now, again, of course, you know,
everything just matters on your delta V. That's kind of the range of your car, the range of your rocket. So if you need to go faster, which if you can go faster means you can get into a higher orbit, you're affected by how big your rocket is versus how far you're going and how heavy the payload is. So if you have a light payload, you can actually send it really far. Now, heavier payload, obviously you have a lot more mass you're trying to push around, so that same rocket can't take that payload very far. So yeah, Firefly's Alpha can absolutely get something to the moon. I don't see any reason why they couldn't. It's not that much more delta V to go from the moon to an interplanetary trajectory like Venus or Mars. And actually, again, Electron actually, I think, is going to Venus on their Electron, I believe. Was it Electron, or they're trying to do that on Neutron? But yeah, I think that's super cool. So, all right. Oh, this is cool from Cody saying, my dad's batteries and a lot of other things are in that rocket. So proud. That is definitely something to be proud of, Cody. Cheers to your dad and all others who worked on this rocket or on any of the payloads on this rocket. That would be, I can't even imagine having your own hardware on a vehicle, and just be knowing that they all have to work together. There's like 1,000 things, there's a million things that can go wrong with a rocket, but they all have to go right on launch day in order to actually get to orbit. So pretty crazy. Yeah, so let's see. So this is from Allie Angel 500 saying, how did you protect Flamey End Cam? Well, we didn't actually. That is actually one of the assets provided by Firefly. So they have their own, they have to make housings and have all these protective lenses and everything to have a camera anywhere near that close to the rocket, near the flamey end of a rocket. Yeah, you better believe it's in a nice big protective housing. So that is something that is proprietary to them. So yeah, we're just able to tap into that, and we're really thankful, even if just for a brief second. So this is from James Mays saying, I'm asking if I'm thinking about releasing the Soviet rocket engine family on the documentary circuit of film festivals. So, because it's still very much, obviously I want everything that I do on YouTube to be as highest quality as possible. I really take a lot of care in, how good this video is going to look, and especially the research that's been involved has been extremely thorough and making sure that it's done right. That being said, yeah, I don't know. I don't think it'd fit the bill for something like that. We're not doing when you have normally like an hour-long documentary. If you took out all the little breaks and the little like music swells and the extra little going to this shot and then back to this shot, you could probably have it if you get down to just the brass tacks, like just the bare minimum of what's actually, the information being portrayed to you. And that's actually what this video is. It's just going to be an hour and a half plus of just basically a fire hose of information. If I were to try to make it into a dramatic, I thought about shooting it, and actually we talked about it on air a couple of times about shooting it, in Russia, and trying to do a documentary style out of this video. This is not the right video to try to do that. I will hopefully still try to get to Russia someday. I really want to do like a more of a documentary style video that's shot in that way, about Buran and about saving Buran. So yeah, good. It looks like try refreshing your streams. Hopefully it's a little bit better. We're doing some stuff here, so sorry, just checking in with everyone here. So everything's looking good still. All right, this is I agree with this. Malawa 2 saying this is one of the most beautiful rockets I've ever seen. Miss your stream so much, Jim. Well, I'm back. Don't worry. I'm trying to just get into a healthier relationship with always streaming. There's a lot of awesome streamers out there. There's a lot of incredible YouTube channels that are covering streams really, really well today. There's a lot of them. I want to only cover the ones that, I don't want to be doing the 3 a.m. to watch a Starlink mission. No offense, Starlink and SpaceX. You guys are doing amazing things, of course, but I want to try to do ones that are new and exciting and just kind of pull at me, or I have some kind of relationship to, or that I can offer some kind of extra little bit of something, Otherwise it just sort of feels like, why would I stream? I would rather be working on the Soviet rocket engine video that I'm really excited about. Like every time you stream, there's actually a lot of work involved before and after that take away times and opportunities to work on something else. So yeah, so there we go. This is a good question here from Artem. What does PEUFED mean? That is pointy end up, flamey end down. That was confirmed by Adam Oakes, the launch director, on comms
at 6:02 p.m. So we literally heard from Mission Control them do a call out that the pointy end is up and the flaming end is down, which is just absolutely awesome. So again, huge shout out to Firefly for playing along with us with that. Just crazy. So it's fun that we had NASA Spaceflight in the house. We also have my friend Marcus House as well. Again, lots of as I mentioned, there's just awesome. There's really, really good people out there working on a lot of facets of aerospace and aerospace communication, spaceflight communication. Again, I think all ships rise with the tide. We're all learning together. We're all everyone kind of has their own angle and their own things that they do unique. So big fan of Marcus House. Welcome and thank you for tuning in. Let's see here. So this is from Musical Wolves. Good question here. Green starship flames are bad. Why is Firefly flames start as green? This is a fantastic question. So the green that you see in the startup of this and SpaceX's Falcon 9 is from that T-tab. And I believe it's actually the aluminum, or is I believe it's from the aluminum. Is that what burns green? Aluminum? But if not, so yeah, I believe it is what burns green. So that's the green that you're seeing in that flash is from the T-tab, the triethyl aluminum, triethyl boron. That is their starting fluid, basically. That's their ignition fluid. And that is a pyrophoric mixture. So when it comes in contact with oxygen, it spontaneously will combust the second it comes in contact with oxygen. So they inject that into the combustion chamber. They start flowing liquid oxygen in there, and you'll get stable combustion reliably and quickly. So that's what T-tab is. And yeah, so that's and that's why it's green. Now, on the other hand, when Starship was running extremely lean, it started actually burning. You were seeing a very hot oxygen start to burn through metal components of the engine. And it was those same types of metal components that run that when they're being burnt, turn green. So you're seeing for Starship when it was trying to land on, I believe SN8 was kind of the ultimate example where we saw a big green flame coming out of it at the bottom. That was not T-tab. That was not any kind of ignition fluid. That was the engine eating itself. And you were seeing the green flare of the engines. So, oh, the green is the boron. There we go. Yeah, sweet. Yeah, that's thank you. There we go. Boron apparently. And so yeah, copper for Starship would be what is typically green. And also you need to think about too, one of the fun things is on the Delta IV Heavy and the Delta IV, previously the Delta IV Medium, that use an ablative nozzle, which that actually burns bright orange, because when the carbon gets burnt, it burns bright orange flame. So even though the flame on the Delta IV Heavy on the RS-68A engine, even though it's a hydrogen and a hydrolux powered engine, typically would be a totally clear flame, because it's an ablative nozzle, it actually does burn some carbon as it ablates the nozzle off. So it's kind of fun that you can see the different colors and different flames mean different things in different rockets. Sorry, that was a long. This is security's the trap. This I will take this as a serious question. If Firefly is successful, do you think Bezos will file lawsuits against him as well? So the current round of legal debacle in spaceflight, with specifically with Bezos and SpaceX, are things that they're in direct competition for. The human landing systems contract, as well as there's also some FCC filings that they're trying to get up in a tough about Starlink. And of course, that's because Amazon is working on theirs. They hope to do a satellite constellation as well. And I guess at this point, I'm not a big fan of all this litigation. Like, it's like, just build stuff and start flying, my friends. Firefly is out there hitting the pad already. This is impressive. In just 4 years, hitting the pad with an orbital rocket. Yeah, there would be nothing, you know, the lawsuits are at this point are becoming pretty silly. And I hope that at some point someone just says, no, let's start building stuff. And I think I think a lot of people at Blue Origin would also want that too. The engineers, the specialists that are out there trying to actually build rockets, I'm sure they're like, guys, let's just put this money towards building rockets. So I don't think there's anything that could be a lawsuit on this vehicle, because it's not in direct competition with anything. But yeah. All right, so would the geomagnetic storm affect rocket launch communications? It could actually, yeah, because I don't know for sure. Now, again, I'm not a rocket scientist. I'm not a communication specialist. But yeah, there's a lot of stuff actually affects communications in spaceflight. You know, you have solar flares and big
and radiation and a lot of things that can directly affect your communication. And I would imagine that a geomagnetic storm could directly affect that as well. And even, yeah, like the northern lights can actually start playing around with stuff too. There's a lot of crazy things that are really, big picture things. It's like, man, I didn't even realize that, a solar flare was going to knock out communications on our rocket for X amount of time, or our payload. So yeah. Okay. Again, thank you guys. I'm trying to get through as many of these questions as I can. I'm not going to get to everything because I'm already way behind. Oh, this is just a sweet love letter to a loved one going through our channel. Thank you for that. It's not to me. I had to read it a couple times, but there you go. From Multiverse Official to Nayane. That's very sweet. Oh, a little innocent love letter on air. I love that. All right, this is from let's see. This is from James Bramlett. It's like sports, but a fan of every team. Did we partner with NSF or Cosmic Perspective for ground cams, or is this all? So this is actually all pretty much Firefly. We're just tapping into their cameras. So we didn't actually end up putting up any cameras out at Vandenberg Space Force Base at the behest of Andrew, who would have really liked to do that. I would have liked to do that too. And that was kind of an option on the table for us for a little bit, but I actually had to pull the plug on it just from utter lack of energy again at this point. So yeah. Andrew Johnson, we're trying, anytime the net comes up, I will be quiet, but we don't always have the net in our ear. So when it is on program and when we can hear it, I'll go silent as soon as I can. So assuming it's something important, especially. So you caught me there saying the best part is no part. I may or may not have stolen that from a certain individual. All right, that's that sign right there. When we're seeing the venting again, that is normal. That's not like fire or anything. That is quite literally condensation. That's just a big old cloud of gaseous oxygen coming in contact with the water vapor in the air. It's still really cold. When gaseous oxygen is having recently boiled off from a liquid, it's normally minus 100 and 83 degrees Celsius is the boiling, the melt, or the liquefaction point of oxygen. As it warms up, it again expands about 1,000 times in volume. So you actually do have to vent it. Now, of course, if it was at minus 183 degrees Celsius and it just goes down to, gets a little bit warmer to minus 170 degrees Celsius, that's still really cold. And so when it comes out and reaches the air, it actually just makes ice crystals with the water vapor in the air. And that's why you see those clouds of condensation. Then, of course, as those clouds trail off, they get warmer and those ice crystals melt and they just get back to normal water vapor. That's why you see all of this, what looks like smoke kind of coming off the rocket. That's just simply condensation. Let's see. This is Conan James Evans. Hey, Tim, would you rather see a Mars landing or linear aerospike successful flight and landing? Man, that's you can have both things. Those two things can exist in the same universe. So I'm going to say absolutely both, because I feel like they absolutely could both exist. Now, of course, if you don't know why, I love aerospike shirts. I love aerospikes. That's why it's on my shirt. The aerospike engine is just a really cool concept. As a matter of fact, Firefly was originally working on an aerospike. That's actually one of the reasons why I'm wearing this shirt today. When they were Firefly Space Systems, their Alpha rocket was going to be utilizing an aerospike engine. And that's actually how I heard about them first, was because of that attempt. Now, when they refigured and started with a clean slate on their new rocket engines, they went with the Reavers. Again, totally different engine type. Arguably, probably a good idea. I think you only want to pursue an aerospike engine if you are borderline crazy, or if you actually have a program, a successful program running and you're profitable and you see an actual engineering reason to use an aerospike. There are some use cases still to utilize an aerospike potentially, but almost everyone that's ever worked on one just says at the end of the day, you get pretty much right back to where you would have been with a traditional Bell engine, but you now have 4 times more work and a finicky engine that has a lot more potential and a lot more parts that could potentially fail. So, yeah. All right. So
Yeah, that's the history of aerospikes. But I definitely want to see humans on Mars. Wait, this just says another Mars landing, not humans on Mars. You didn't say humans on Mars. You just said another Mars landing. I would at this point, if it was between just like another, we'll say, Phoenix lander style or something like Insight, just a regular lander, not even a rover, I would rather see an aerospike personally because that would just be really cool to see. All right, so this is from Jesse. It's amazing to see new companies growing out and making this space race a monumental thing to see. Imagine seeing this many companies in the 60s trying to reach the stars. That's absolutely right. That's what I'm so excited about too, is that we live in an era. Oh, we apparently are go for terminal count. All right. We are back in it. They're still moving forward. We have official confirmation. Again, we'll be able to bring you guys the countdown net and the actual mission control audio is around. They'll probably release it to us around T-minus 15 minutes or so. But again, the next thing that we're waiting for is around T-minus 5.5 minutes or so. We should see the strong back that actually will pull away from the rocket. That's the thing that's holding onto the rocket right now, keeping it safe. And then that will slightly recline back a little bit away from the rocket at about T-minus 5.5 minutes. That's what we're waiting for next. But they're moving forward again for another launch attempt. Again, at 6:59 Pacific Standard Time or Pacific Time PM, which is 1:59 UTC. So again, in just 17.5 minutes or so. So yeah. Yeah, Andrew's telling me that we could actually show the static fire video with audio. I didn't know we had that as an option. How do we have that? Oh, okay. Yeah. So I think at some point we will be showing the static fire video again too when we get the comms audio going. That would be very cool. So again, okay. Do whatever you want, Andrew. We're 0.23%. 15. Oh yeah, we actually hear the Pressure Thursday comms. This was 10, from their static fire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Burn, baby, burn. O2's 9%. Diverter looks okay. Plan looks good. 12%. O2. Give us plus count, please. 14. Plus 15. 16% on O2. Made it all the way. I love that. I love that. I love the burn, baby, burn. So that was from their static fire, which was what, 2 weeks ago or so? Yeah, I think it was 2 weeks ago. And that was from their successful full duration static fire. They successfully did a 15-second static fire as planned with the entire vehicle stacked. Super cool. Yeah. So again, they've gone through this whole operation now. So the next thing left in the scheme of like, how do we launch a rocket for our very first time is once you light up the engines, just like they did, you let go of the rocket. There's actually 4 launch clamps that hold onto this rocket. And once there's good confirmation that all engines are running again, they get the engines running at about the ignition's about 2 minus 2 seconds or so. Once the engines are up to full operational, everything is looking good. The computers will basically all automatically be like, okay, go, go, go. And then if everything is looking good, the launch clamp will just let go of the rocket. And then, of course, at that point, there's more thrust coming from the flamey end of the rocket than the rocket weighs. So the rocket will begin to ascend. And that's something that we're still hoping to see here today. And again, friendly reminder, this is their first launch ever, their first launch attempt ever of a brand new rocket that's never flown from a brand new rocket company that's never launched anything into orbit as a launch provider. So this is a big deal. This is, again, no rocket launch providers tried streaming their first attempts because typically, to be perfectly honest, they're typically pretty messy. A first rocket launch attempt tends to be pretty messy. But so we're going to be able to listen in here to the launch director, the launch director audio here in Mission Control. So again, I will kind of go quiet if I hear things on the net. But T-minus again, 15 minutes. The auto sequence is now synced with the countdown clock. That's awesome. So, okay, again, just a friendly reminder, though, is that if this does not go as planned, it's still a huge milestone. 14.5 minutes. The engine chill has begun and FireX is configured.
cool. They're progressing forward. So, so let's make sure we have a positive attitude as general observers of spaceflight. We get to still cheer for any progress in getting a orbital rocket to the launch pad for the first time. And even if it gets off the launch pad a little bit, that would be a milestone, right? That would be some GC data for VC on ground. That'd be, a step moving forward. So, yeah, we're obviously hoping they have big plans. They're aiming for orbit. They're literally just going for it right away. T-minus 14 minutes. RC, please contact the range and coordinate to begin recording RF tapes at T-minus 10 minutes. Complete. Okay. Some of the stuff will sound familiar. We had this, they're going through their checklist as they go down the sequence here. So we're going to be hearing a lot of call-outs about, recording, because it is valuable data to have video cameras pointed at, the rocket from all different angles if there is an anomaly. Some of those cameras are what helped SpaceX solve the Amos 6 issue that happened, was that 5 years ago yesterday, or was that 6 years ago? When was that? 2016, 5 years ago. September 1st, 2016, I believe. Or no, was it 2015? 2015, I think. I don't remember. But anyway, when that happened, they actually had to utilize a lot of ground tracking cameras to help solve what had actually happened as an anomaly. So that is a very valuable asset, the visual asset. 13 minutes. Ground side preparations, including TVC, T-tab, and spin start verifications have complete. So everything's still looking good. That's exactly what we want to hear. We want to see them continue to move through this process. Yeah, very cool. All right. And this is cool. We have James Pettit out there, literally hoping to see it from his backyard. That is cool. Living on the West Coast, living in California today would, and actually, I'm not asking now review for actions scrub. on CD1. In the event of abort, you'll perform the following steps. You'll confirm there are no fires around the engine, utilizing FireX as called out by LD. If there are no fires, GC will turn off the world purge. We'll confirm vehicle health. The pre-valves are closed. Helium bubble is active. S1 fuel tank is maintaining between 30 and 36 psia as read on A1S1 CFTs. We will verify other vehicle tanks are vented. We'll confirm ground side health. The T-tab tank is vented. TVC tank is vented. Spin system is vented. The cavity purges are active. We'll confirm with the range rotated disarm and power down the ESADs, and then we'll power off stage 1 and stage 2 FTS. We'll transition back to manual power. We'll re-engage the strongback via command changes on the hydraulics page. Error code 016 is expected to abort after T-minus 30 seconds. In the event of liftoff, operations team will move to the ground net and perform PRC MLP 1438, and RC will perform 1435 set operations on CD1. In the event of a hang fire, we will perform PRC MLP 8304. Okay, so what I was talking about earlier for just a second is one good thing would be if they would have to scrub again later into the window today, we might see a beautiful twilight phenomenon where sunset out there is 7:30 and this is launching at 7. So if it were to launch around, say, 8 o'clock p.m., the rocket would be launching at nighttime on the ground. It'd be ground already, the sun would be down, it'd be dusk, and the rocket would be flying up, and it would actually get to the point where it's illuminated by the sun. And now, because it'd be West Coast, the sun would actually be back illuminating the exhaust plume, which is gorgeous. If you haven't ever seen a rocket launch that is being backlit, illuminated, it creates this beautiful thing called the twilight phenomenon. on GSW next. And it's just stunning. It's absolutely stunning. So if this would to get pushed back, we would at least have that bonus of the next opportunity in this window. Might be right during the twilight phenomenon. So I wouldn't complain if that was the case. Again, remember, this is their first attempt ever. So we need to offer up some grace. And again, thanks to Firefly for allowing us to stream this and for this level of transparency. Even the comms, I mean, we're hearing comms. We have trench cam. They did a pointy end up landing on down check. Total win in my book. Like LC, super, RC, super countdown cool. 1. Recorders are on at TRO. Copy RC.
I love just seeing people just cheering on Firefly. I think that's super cool. You know, again, as a card-carrying member of Team Space, I'm just excited about anyone working on exploring the cosmos and getting humans deeper into space and getting more and more people excited about spaceflight. This is a fun company that works really hard and is doing some really unique things. But they have a great company culture. I got to visit them in January. Walking around is awesome. You can just tell when people enjoy what they're working on. And the teams that I interacted with and everyone that they were so excited about the things they're working on. I mean, it is just awesome. It's unbelievable you can have Evet, a geri field out döndük. in Austin where people are just building rockets. Tekrar merhaba. Super cool. Really impressed though with how they've ramped up production already. Kaç dakikamız var? They're going for it. They're really just going for it. And then they're Tam olarak 8 dakika. Tekrardan selam. Yeah, I'm a big fan. This, like I said, this does mean a lot to me to be able to be the official stream provider for them. I don't know why they're trusting me to do this. Bu sefer olacak umarım. Don't work for Firefly. So the fact that they're Bir tane daha abone olalım. Bir avarta kaldırmaz. Pretty cool on there. Bu arada hava iyi şey oldu. Ne diyeyim, butonuna geldi. Yani bayağı iyi görüntü ikinci kamera. This is a great question here. Asking from Oscar if I would make a video about cap-off cycle rocket engine, because it isn't in the Raptor King of Rocket Engine video that I made, where we talk about engine cycles. That is an upcoming video where I will just do a video only about engine cycle types. These are our other ones that we didn't talk about in that video, and I think it would honestly make a lot of sense to just make a dedicated video about how you can make a rocket engine from different cycle types. We can talk about cap-off, we can talk about the bleed, expander cycle, and the expander cycle. There's a lot of different tricks up sleeves that we didn't even begin to touch on in that video. So it'd be really fun to do a comprehensive video for you guys, because the tap-off cycle we're using here is really unique. And like I said, no rocket company, no rocket that utilizes the tap-off cycle has ever made it to orbit. Because I don't think there's been a rocket that's attempted to go to orbit with the tap-off cycle. It is a very unique solution, and it's so cool they're utilizing it on their rocket. Again, it's actually pretty, as far as liquid-fueled engines, it is a really surprisingly simple solution. Almost simple, like we like the pump bed and pressure fed. Benim gibi aynısını işte soruyor. Double checking that the engine up there in stage 2 inside the inner stage is wiggling. They kind of wiggle it. You can't see that visually, so that is a sensor thing. They might have a camera up in the inner stage that would show them. Ben gayet hasta sabahın 5'inde buradayım. But yeah, but I'd say tap off as far as the amount of moving parts and everything is about as simple as it gets for. Aylarca bekleyince değiyor. Like I said, it's not the most efficient thing in the world, but that efficiency doesn't really matter at the end of the day, right? You're really worried about how much does it cost me to make an engine, how much does it cost me to produce this engine and to research and development of this engine, kind of that dollar per kilogram of thrust concept almost. And if you're producing an engine really cheap and MCD1. We are looking good for clearing the LCC gate at T-3 minutes. Bu tank mi oluyor şu an? Bir anda geldi çünkü. Demin bu kadar bu şey yoktu. Bu kadar bu yoktu demin. Herhalde sorun yok benim. Yani looking good dedi sanırım yayında ama see they have a strong back retracting. Again, that's a good sign. That's right on. So the next thing we'll hear is we'll talk about the flight termination system being on. Evet, 5 dakika kaldı. Again, I gotta say, for their first launch attempt, it just sounds like everything's, they have such a nice order to things, and things are just running so smoothly. It's really impressive to see this for a first time launch ever. Let's see a really good question right now. From Grant, I'm just gonna pull this up here real quick. We'll try to get back to the other ones.
what is it exhausting off the rocket? So again, it's literally what you're seeing coming off is literally just boil off of liquid oxygen. So there's a lot of liquid oxygen on this vehicle, and when it warms up, it expands, it heats up, and it'll shoot out the side of the rocket. They vent it because when you take a liquid oxygen and expand it into a gas, it heats up and turns into a gas, it expands 1,000 times. So you can't have that inside the vehicle anymore, so you vent it out, and that's what you're seeing. And that's totally normal. Again, think of like opening a freezer on a hot day or something. FTOs are active and range is transmitting check channel 4. No, the arm enabled command. FTS, arm enabled 1. Arm enable 1 command being sent in 3, 2, 1, mark. FTS, send arm enabled 2 command to all Astra'ya dönmez. Being sent to all sent in 3, 2, Aa, 1, inşallah dönmez. mark. Yani dönmez ya. Biraz daha fazla umutluyum nedense. All ESADs are enabled and armed. Tek atacaklar gibi geliyor bana. Onu bilmem de şimdi dönerse bu yarına döner. Alright, so that it means the flight termination system is officially active on the rocket. And again, if there were to be an anomaly with this vehicle, Bu saatten sonra artık. T-2 gate complete. Copy. T-minus 3 minutes. Fuel bleed is starting. Alright. My heart race is racing again. Yeah, so again, flight termination system armed. If this thing gets off the pad and starts to ascend, and if there is an anomaly where guidance doesn't work correctly or something, they have the option of aborting the rocket, which will terminate the rocket and make sure it doesn't fly towards Los Angeles or nearby Lompoc or Santa Barbara or something like that. That is a requirement for orbital launch vehicles, especially when you have this much payload and this much fuel on board. They have to make sure the public is safe. That is what the flight termination system is for. But yeah, they're going for it though. Again, guys, remember, this is their first ever launch attempt. So we'll be listening in here during these last 2 minutes for any kind of call out. T-minus 2 minutes. CE has completed their final LCC. Checks for launch. This is the final commit for launch. CE. Send it again. Kritik dakikalar. Go. LDA. Emir simülatör mü izliyorsun? BC, please verify alpha transition to autonomous. Tamam. Spoiler vermemeye çalışacağım. Ah. Ya yavaş Asra'nın intikamı diyeceğim de yapayla. Anladık zaten biz. Ama Hayır, Go onu for daha- Launch daha- Ben de daha görmedim. tweet'i geldi. 10 saniye var. Go for Launch. Ha, yine o ses. Spoiler verirsen sen bilmiyorum. Her şey Telefonu dört spoilerlar. çeviriyorum diye giderse telefona bakacağım direkt. Her şey spoilerlar buna var. Atla. Kaç saniye önden geliyorsun galiba? 7 saniye falan. Ha. Tamam. Emir o yayında ama kamerada mimikleriyle spoy vermişti. 50 saniye. There. Neyse en azından uçmadı. Ama spoilediğimiz abort olmuştu. To stop the count, operators please declare abort, abort, abort on CD1. We will abort the auto. Şunu demeyin. BC at T-minus 30 seconds. Verify alpha transition. Oğlum Go her şey doğruysa gidecek yani. 30 seconds. Bir uçak gibi his çok içimde. Az önceki denemede Go for Launch seçilmemişti şeyde aşağıda galiba. Aynen bak ben mikrofon Evet yapıyorum. gidiyoruz. Hadi. Bir öncekinde vardı da ateşlenmedi. Hadi. Geliyor tamam geliyor. Oh artık. Emir Evet, hayalleri evet. gerçek oluyor karşıma. Aa, hayır. Bir- Spoiler yedim. Eyvah. Ne oldu bir şey mi oldu? Vallahi gittim. Yayın gitti. Haydi bakalım lütfen. Şuna bak. RC transition operation procedures to Hadi. Gidiyor. Harbi gidiyor. Aa İlkide bir bir şey sorun oldu. oldu. İlkide bir sorun var galiba ama kamerada mı sorun var yoksa? O da olabilir. Demek ki içinden kamera gördük. İnşallah kamerada sorun vardı. Pad sweep.
Cameras are sweeping Güzel the güzel pad. güzel. Plus 32 Hadi seconds. Max Q'yu geçelim. İyi ki telefonu hazırlamışım çünkü ateş ederken hemen sonra internet gitti. Aga be. Top is nominal. Öngörü bu işte ya. Türkiye'de yaşayınca bazı öngörüler kazanıyorsun. GNC. Roket kamerası. Take a dip in VMAG. Bir şey yok gibi. Bir şey yok. There's no Yani güzel var da ya. Her şey ne olur? Her şeyi gidiyoruz. Dönme. Kutu bak verme. Oo. Dönde falan. Pressure profile nominal. Avionics, power. Çok tepki veriyorsun. Telemetry is nominal. Tamam. Kamera sanki böyle yavaş çekilmiş gibi geliyor bana. Birazdan Max Q'ya gelecek. Size de öyle geliyor mu? Kamera yavaş çekim gibi sanki. Kim iyi mi? FPS düştü. Ooo. Yaşamaya bak. Çok iyi ama fazla salıyor. Ya da kamera şey. Buton kamera. Ya ikinci yaşamanın nozülü biraz kısa geldi bana. Burada Max Q'dayken verdiler. Tamam, o zaman sallanıyor. Evet, yüksek. Max Q'yu geçtiyse gerisi kolay gibi. Biraz kötü ya. Siyah beyaz olması. Öğlen evet. Bilmiyorum, daha iyi olacak. İkinci aşamaya bak. Vehicle is supersonic. Ne? Supersonic demin olmadı mı? Yok, o. Ben yanlış mı anladım? Biraz geç mi oldu? Aaaa. Normal aga yani ilk şu çok da F. Hayır ya. İkinci aşama ayrılsaydı bari ya. Max Q'da gitti. Hayır ya. Oh man. Shoot. Oh, that was impressive though. That was impressive. I was actually speechless. I just really didn't think they would go for it on their first launch window opportunity ever. Yani gayet normal. Bir dakika, Max Q'ya kadar geldiyse bence gayet iyi. İyi kutu sonuçta. Gayet normal patlamış. Emir düşünceni alalım. I mean, they didn't have to do that. They did not have to do that at all. They absolutely just showed warts and everything. Mad props. Everyone, just here in chat, just everyone say congrats Firefly because they did a lot. Tebrikler. Alkış bence iyi alkış. Güzel, güzel. Milestones. I mean, even getting off of the pad with your first orbital rocket is a huge milestone. So, I'm still incredibly proud of the teams at Firefly. Stage Sep'de mi gitti yoksa şeyde mi gitti? Mexico'da mı gitti? Çünkü Vehicle Supersonic'den birkaç saniye sonra patladı. Muhtemelen şey oldu. Sesim bir tık kötü giriyor. Şu anda memnunum. Yapısal kuvveti yeterli. But you know what? I'll let you guys go for it. Let's hear those F's to pay respect for Firefly and the beautiful. İnşallah diğer hızlı gelir. Seri. Kanka sanırım fairing kopuyor. Fairing kopuyor sonra ilk aşama ikinci patlıyor. Niye kopuyor? Kanka öyle gözüküyor. Yani bir şey üstteki bir şey arkaya doğru geliyor. Geri kalan şey aşağı doğru gidiyor sonra aşağıda patlıyor. Ozar burada sen biraz geriye sarsana. Bakalım. Muhtemelen şöyle bir şey oldu. Stage ve Dallarus'u Supersonic'e çok geç gitti yani. Daha önce gitmesi gerekiyordu. Yani en azından alttaki timeline'da öyle. Orada bir sorun oldu muhtemelen. Daha sonra zaten gitti Supersonic'e. Unbelievably impressive. I'm sure they're disappointed they didn't make it to orbit, but frankly, I mean, that would have been that just really like really. Hatta ben de bilmeseydim de saçma.
fazla saçma bağladım, umut bağladım. İlk fırlatmada başarılı yapıyor. Ama şu an üstüne bakınca ilk fırlatmasında başarılı olmuş bir şirket yok. Ya gayet normal oğlum. Kolay bir iş değil mi? Yani, tek isteğim artık olabildiğince hızlı bir şekilde ikinci bir şey olmalı. Yani umarım veri almışlardır. Bizim için önemli olan o şu an biraz. Veri almak önemli. Benim isteğim olmadı ama 2022'nin başına ikinci uçuşu getiriyorlar. Evet, kimya mekekler. But again, mad props. Firefly, you're literally definitely one of my favorite launch companies now for allowing us to stream and allowing the world to witness your first attempt ever. Yeni sırasını tekrar izleyelim. Ne kadar iyi olur bir kalitesi o konuda şüphelerim var. Ama alttaki şu bar geriden geliyor. Yo, ileriden gidiyor. Çok ileriden gidiyor. Olabilir. Çok güzel ateşlendi ya. Tam burada internetim gitti. Şu kalkış falan çok güzel. Orada bir şey oluyor ama birazdan böyle. Bir durdursana. Biraz geri al ve biraz 0.25 biraz yavaşlatırız. Burada mı? O ikide bir şey oluyor ama. Bilmem. Evet, birazdan geldi. Geliyor. Şurada bir şey oldu. Belki bir motorun miktarı azalmış olabilir bir sebepten. Motorda sorun olabilir. Veya oradaki abonelerin çıkışında şu an. Aynen, bir motorda bir sorun oluyor orada bir şey var. Hayır, alamet değil o. Kaç saniyede patlıyor? Ona göre tam nerede patladıklarını söyleyeyim. Bilmiyorum tam nerede patladı. TA kaç saat sonra? 2.34. 2.34'ten patladı. Rest in peace. Şurada görüyor musun bak? Şurada bir şeyler başlıyor. Adına bir küçücük bir noktalı görüyorum ben. Ne kadar muhtemelen fairing gidiyor. Fairing gidiyor muhtemelen. Çok saçma geliyor. Niye gittin ki? Muhtemelen şuradaki süpersonik olduğu zaman etrafında bir şey çıkıyor ya. Bir şok dalgası. Muhtemelen o. Bak zaten sonra roket yan dönüyor. Aynen. Alt tarafından patlamış. Bir gösterebilir misin? Bir sarısı. Tam olarak evet. Şimdi bir saniye böyle. Anlamadım. Tam olarak kaçıncı saniyede patlıyor? Söyleyebilir misin sarısı? 2.5 kanka. Tamam, ben bir hemen bakayım. Geçmiş olsun. Rest in peace. Move the anomaly team that's custody. Anomaly.
has been an anomaly. Move the anomaly team that's trusting your MLP. Üzücü ya. Yüzdü. Çok yüzdü. Great. Sonic. İlk uçuş. Ona göre. That's great. Anomaly. There has been an anomaly. Move the anomaly team that's trusting your MLP. Shoot. Artık burada biraz daha Firefly'dan bilgi gelmesini bekleyeceğiz. Bir süre bu biraz sıkıntı olacak. Muhtemelen şu an verileri olabildiğince çok yorumlamaya odaklanacaklar. Zaman olur işte, zaman öğrendikçe düzelecekler. Her şirket gibi. Benim için yaşama aldığım noktadan 10 saniye Meksiko'da şey var, sorun var. Not yet supersonic. That's maybe not great. The vehicle, there's a chance it could be slightly underperforming, but again, we'll wait to hear official call-outs here. But this, again, first launch attempt ever of this vehicle. It's unbelievable. They got off on their first try on their first day of their first attempt ever. This is unbelievable. Again, if they get the stage separation, that's going to be a huge milestone. Vehicle is supersonic. Onda yer sisteminde sorun vardı. Yer sistemindeki antenlerde sorun oldu ama ikinci aşama sorun vardı, patlattılar. Aslında sorun yerdeki anten değil. O da iletişim sorunu. Anomaly. There has been an anomaly. Move the anomaly team that's trusting your MLP. Ya hayır ya. Hayır, içindeki şey patladı. Kartpostal patladı. Oh. 4, 3, 2, 1. 0, 1, 0, 0, Zulu. Our future mission operations procedures suggest that we will provide please confirm I have the fires in town. I have the visual for the fires in town. Mike Wheeler'ın Twitter'ını açabilir misin? Şu an ekran Bakayım. Bu bayağı havalı bir patlama fotoğrafı var. Diyorsun bak, bu güzel olabilir. Evet, patlamadan iyi yanı. Belki en iyi yanı. Tek iyi yanı. En iyi. Güzel bir tane daha buldum. Şey demişler. İşte ilk aşama ateşleme sürecinde bir aracın karbonası yapalım, anormallik yaşadı. İşte bilgi toplanırsa daha fazla bir şey vereceğiz size. Ekran verebilirsin. Yani de kılıcı biraz yakınlaşsak belki bir şeyi görebiliriz. Belki sağdan yeni çekme olarak. Doğru. aynen, ben giremedim hesabına. İnternet. Çok güzel fotoğraflar. Bak bir de şunu buldum. Tam patlarken fotoğraf vardı ya. O da değil. Soldukta bir şey yok ama.
Çok güzel fotoğraf. Bir de şunu buldum. Bu bundan tam toplama anlamı söylüyor. Tam oldu çabuk. Bugünlük bu kadar değil. Tamam 5-10 maalesef. Toplamayla sonra değil. Emir, peki senden son bir yorum alalım. Yani dediğim gibi sıkıntı biraz ama 2022'nin başına yetişebilecek yeni eğer doğru veriler alırsa. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Zaman her şeyi gösterecek. O zaman bugün herkese günaydın diyoruz. Kapatalım artık ya. Bilmiyorum, çok geç oldu hem malum. Evet. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yaklaşık 2 saatlik yayın yaptık. Zaman saatlerinde. Adios ya. Hiç kapama vermeyelim bence. Zaten çok geç oldu. Zaten 10 kişi var. Şimdi değil. Aynen. Hadi görüşürüz. Altıda iyi günler, iyi sabahlar.